Merhaba, ben Doktor Ahsen Bakan, radyoloji uzmanıyım. Anne adaylarından bana sosyal medya aracılığıyla çok sık yöneltilen bir soru var. Bu videoda bu sorunun cevabını vermeye çalışacağım. Örnek sorulardan birini paylaşmak istiyorum öncelikle. Hocam lütfen yardımcı olur musunuz? Bugün ayrıntılı ultrasona girdim. Bebeğimde ense kalınlığı 6,2 çıktı. Çok moralim bozuk. Ağlamaktan bir şey düşünemiyorum. Amniyosentez önerdiler. Çok mu riskli, kalın çıkmış hocam? Öncelikle ense kalınlığı anne karnındaki bebeğin boynunun arkasında toplanan cilt altı sıvı birikiminin ultrasondaki görünümü ve sadece 11-14. haftalar arasında ölçülüyor. Sizin ayrıntılı ultrasonda ense kalınlığı diye sorduğunuz şey aslında ense kalınlığı değil. Ense katlantısı. 11-14. haftalar arasında yapılan ikili testin ense kalınlığı ölçümünün ilk amacı Down sendromu taraması iken ayrıntılı ultrasonun ilk amacı ayrıntılı organ değerlendirmesi. Down sendromu şüphesi açısından ense kalınlığının tek başına değeri aslında ense katlantısının tek başına değerinden daha kıymetli. Peki biz ayrıntılı ultrasonda ense katlantısını neden ölçüyoruz? Down sendromlu bebeklerin cilt altında ödem olabiliyor ve biz ayrıntılı ultrasonda bebeklerin cilt altında ödem var mı diye birkaç ölçüm yapıyoruz. Ense katlantısı ölçümü de bu amaçla uzun senelerdir kullanılan bir ölçüm. Ölçümünün sınırı dünyada 6 mm olarak kabul ediliyor. Bu değer yurt dışında yapılan çalışmalardan elde edilmiş. Örneğin Singapur'da 20-24. haftalar arasındaki 32.207 gebeyi kapsayan bir çalışmada üst sınır 6 mm olarak saptanmış. Farklı ülkelerde yapılan çalışmalara baktığımızda aslında bu değerin gebelik haftasına ve etnik kökene göre değişebildiğini görüyoruz. Türkiye'de yapılan birkaç çalışmaya bakacak olursak, İstanbul'da bir üniversite hastanesinde yürütülmüş çalışma var. Çalışmada gebeler ayrıntılı ultrason ile değerlendirilmiş, bebeklerin ense katlantı değerleri not edilmiş ve doğum sonrası hiçbir kromozom bozukluğu olmayan 2313 bebek üzerinde çalışma tamamlanmış. Bu çalışmada 21. haftaya kadar ense katlantısının üst sınırı Türkiye'de de 6 mm olarak ölçülmüş. 22. hafta için 6,1 mm, 23. hafta için 6,5 mm, 24. hafta için ise üst sınır 6,8 mm olarak saptanmış. Yine Türkiye'de 650 gebenin değerlendirildiği bir çalışmada 22. 23. haftalar için ense katlantısının üst sınır değeri 6,85 mm olarak bulunmuş. Ve bu değere sahip olan bebeklerin hiçbirinde Down sendromu görülmemiş. Türkiye'den yine çok değerli hocalarımızın yürüttüğü, Avrupa'nın en önde gelen radyoloji dergilerinden birinde yayınlanan bir çalışmadan daha bahsetmek istiyorum. Bu çalışmada ayrıntılı ultrason esnasında bebeğin boynunun çevresinde kordon varlığının ense katlantısı değerini etkileyip etkilemeyeceği araştırılmış. Ve çalışmanın sonucunda kordon varlığında ense katlantısı değerinin daha yüksek çıktığı saptanmış. Ve ek hiçbir bulgunun olmadığı, sadece ense katlantı değeri yüksek olan bebeklerde ense çevresinde kordon varlığından emin olmamız, varsa ölçümü kordon yokken tekrar etmemiz gerektiği vurgulanmış. Gelelim en önemli kısma. Yani ense katlantısını en doğru şekliyle ölçmenin zorluğuna. Şimdi ekrana iki farklı görüntü gelecek. Bunlar anne karnındaki bebeğin beyninden elde ettiğimiz ultrason görüntüleri. İki görüntü arasındaki çok ince farkı anlamanız değil amacım. Ancak dikkat ederseniz birer ölçüm var görüntülerde. Bu ölçüm ense katlantısı ölçümü ve her iki görüntü de aynı bebeğe ait. Ekranın solundaki görüntüde ense katlantısı değeri 6,5 mm ölçülmüşken sağında 5,1 mm olarak ölçülmüş. Aslında iki ölçüm de doğru gibi. Hatta iki görüntü birbirinden farksız gibi. Ancak ense katlantısının en doğru şekilde ölçümü ekranın sağındaki
yani 5.1 değerinin elde edildiği görüntüye ait. Bu görüntü kafatasının arka kemiğinden ultrason probuna 30 derece açı verilerek elde edilmiş. Ölçüm tekniği zor ve ölçümdeki en ufak bir hata değerin olduğunun üzerinde ölçülmesine neden oluyor. Belki de ölçümdeki bu zorluk nedeniyle Avrupa'da yayınlanan, Türkiye'deki perinatoloji hocalarımızın da referans olarak kabul ettiği detaylı ultrason kılavuzunda nukal fold yani ense katlantısı ölçümü yapma zorunluluğu yer almıyor. Bir diğer konu. Videonun başlarında size ense katlantısı ölçümü ile cilt altında ödem varlığını araştırdığımızı söylemiştim. 2015 senesinden sonra aslında bunun çok daha güvenilir bir yöntemi olduğu ortaya çıktı. Bu da burun kemiği ile cilt arasındaki mesafenin ölçümü. Prenazal mesafe diyoruz buna. Ekranın solunda sağlıklı bebekte düz sarı çizgiyle normal sınırlar içerisinde bir prenazal mesafe ölçüm görüntüsü var. Sağında ise Down sendromlu bebekte düz sarı çizgiyle belirtilmiş artmış prenazal mesafe ölçümünü yani belirgin cilt altı ödemini görüyorsunuz. Belirtmek istediğim, biz bir bebeğin ense katlantı değerini yüksek ölçtüysek ve bebekte Down sendromuna ait başka hiçbir belirteç saptamadıysak, bunun gerçek bir cilt altı ödeminden kaynaklandığını anlamak, ek değerlendirme yapmak için prenazal mesafeyi yani burun önü cilt altı kalınlığını da ölçmeliyiz. Konu aslında karışık bir konu ve çok fazla detay var. Yayınlara girip biraz kafanızda karıştırmış olabilirim. Vermek istediğim mesajları kısaca toparlayayım. Nukal fold dediğimiz şey ayrıntılı ultrasonda bebeğin ense katlantısının ölçüm değeri ve bu ense kalınlığı ile aynı şey değil. Artmış ense katlantısı değeri kromozom anomalisi açısından bir risk faktörü. Ancak ense katlantısının en doğru şekliyle ölçümü çok zor ve ölçüm tekniğindeki ufak bir sapma değerin olduğunun üzerinde ölçülmesine neden olabiliyor. Ensede kordon varlığı da ense katlantısı değerinin yüksek çıkmasının bir sebebi olabilir. Ense katlantı kalınlığını cilt altı ödemi var mı diye ölçüyoruz. Bu ölçümü yapıyorsak prenazal mesafeyi de ölçmeli, burun önündeki cilt altında da ödem var mı bakmalıyız. 11-14. haftalar arasında yapılan ikili testi, ense kalınlığı değeri, ayrıntılı ultrasondaki tüm bulguları normal olan bir bebekte anormal bulgu olarak tek başına ense katlantı değerinin yüksekliği aslında düşük bir ihtimal. Bunu hem yapılan çalışmalara bakarak hem de kendi klinik tecrübeme dayanarak söylüyorum. Düşük de olsa bu ihtimal gerçekleşti diyelim. Nasıl bir yol izlenmeli? Öncelikle ölçüm en doğru haliyle yapılmaya çalışılmalı. Gerekirse konunun uzmanı ikinci bir doktordan görüş alınmalı. Cilt altında ödem olduğunun önemli göstergelerinden olan prenazal mesafe yani burun önü cilt altı kalınlığı da mutlaka destekleyici bulgu olarak yapılmalı. Sonrasında hastanın ikili ya da dörtlü test riskiyle birlikte kromozom anomalisi açısından yeni riski hesaplanmalı ki tek başına artmış ense katlantısı riski yaklaşık 3.8 kat artırıyor. Gerekirse anne adayına fetal DNA testi ya da amniyosentez önerilmeli. Kaygılarınızın en az olduğu huzurlu günler diliyorum.